Türk tiyatro tarihinde bir numaralı isim. 20. yüzyılın bence en önemli kültür sanat insanlarından biridir, başlıcasıdır. Ve hazine değerinde belgeler, ciltlerle kitaplar bırakmış bir insandır. Ulaşılması, erişilmesi imkansız bir değerdi. Eşsiz bir kişilik. Sanat, Türkçe ve insan sevgisi. Hep okurken görürdüm onu. Zaten Osmanlı, zaten Cumhuriyetçi, zaten Avrupalı. Türkiye'de opera sanatının gelişimi, Osmanlı'da Batı müziği, onun adını duymadan böyle bir araştırmaya kalkışmak zaten mümkün değil. Bunların heykelleri dikilmesi gereken insanlardır. Türk kültürüne, sanatına yaptıkları hizmetlerden dolayı. Sinemaya ilk başladığım yıllarda asistanlığını yaptığım ağabeyim, yönetmen Yusuf Kurçenli bir gün telefonla aradı beni. Alo. Yusuf abi. Ha merhaba. Merhaba. Yusuf abi aradı ve Refik Ahmet Sevengil ile ilgili bir belgesel yapmamız gerekiyor Mehmetciğim. İlgilenir misin dedi. Tanışmaya gittim Nestaren'den. Dünya tatlısı, dünya şekeri. Güzel bir insan. Ben tabii hemen yani pek fazla bilgim olmadığını söyledim. Merak etme ben seni bilgilendiririm dedi. Mesela bak burada birçok ülkenin kıyafeti, işte bebeği var. Bunları bana hep dedem getirirdi ilk önce. Mesela bunlar dedemin kol düğmeleri. Kesinlikle hatırlıyorum bunları. Hatırlıyorum. Bambi, efendim böyle cik cik öten bir lastik çocuk. Tabii bu benim. Orada prenses. Fotoğraflar, yazılar. Gerçekten öyle. Evet yani her yer. Bak Cevat Memduh Altar. Doğru onları çekmiştik. Dedem. Evet. Aslında dedemin arşivine sahip olmak büyük bir keyif. Düzenliyorum, bitmiyor. Bitmiyor. Sen onu yazdıklarını düzenliyorsun, o bitiyor. Evet. Biriktirdiklerini daha hala yapılacak çok iş var burada. Doğru. Yani mesela şöyle baktığımız zaman diyelim mesela bu kitap yapmak istediğim bir şey benim. Şimdi mesela bunun içinde tanıdığım ünlü yazar ve sanatçılar diyor. Abdülhak Hamit Tarhan diyor ve bence baş edemeyiz. Bak burada bunları göstermiştim size eski kitapları. İstanbul Konservatuarı Neşriyatı. Bu masa onun çalışma masası, bu onun sandalyesi. Bak alttaki de o Gönül teyzem vefat eden. Bizim de canlandıracağımız yapasında böyle kravat da var. Yani olabilir. Tabii olmalı. Kravatsız dedem düşünülemez. Nesteren Davutoğlu, Refik Ahmet Sevengil ile ilgili duyarlı ve dolu bir hayatı paylaştı bizimle. Ve ben yepyeni bir dünyaya girdim sanki. Şaşırdım. Yani okumuş yazmış bir adam sayarım kendimi sözde. Bu işlerden biraz anlayan bir adam sayarım ve inanın kendimden utandım. Bunun bir görev olduğunu düşündüm. Yola çıktık. Ben dedemle ilgili birçok yerde onunla gurur duydum. Ama özel bir şey yapmaya belki de fırsat olmadı. Demek gün bugünmüş. Muhteşem bir aile tablosu. İlk durağımız Sevengillerin biricik kızı Fatuş Sevengil'in evi oldu. Yıllar sonra birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıktık. Ve hatıralar yeniden canlandı gözümüzde. ...1903 yılında Bingazi'de doğan Refik Ahmet Sevengil... ...subay olan babasının görevi nedeniyle... ...küçük yaşta İstanbul'a dönmüş... ...ortaokul, lise derken... ...babasının ölümü ve hayat şartları... ...onu çok erken yaşlarda çalışmaya zorlamıştır. Babamın hem hocası hem ilk patronu, nur içinde yatsın, Hakkı Tarık Us'tur. O devirde Vakit Gazetesi, Türkiye'nin en ilerici, Atatürkçü bir gazetesiymiş.
Gidiyor hocasına babam, ben gazeteci olmak istiyorum, bana bir iş verin diye. Hakkı Tarık Bey de diyor ki, Dolmabahçe Sarayı'na git, orada meclis toplanıyor. Oradan bana haber getir diyor. Ve o gün düşman Dolmabahçe'yi basıyor. Böylelikle ilk haberi de bu oluyor. 20 yaşındayken eşi Belkıs Hanım'la Fukaraperver Cemiyeti'ndeki gönüllü çalışmaları sırasında tanışarak evlenen Refik Ahmet Sevengil, gazetecilik yanında belediye meclisi üyeliği, lise ve yabancı kolejlerde edebiyat hocalığı ve yazarlık yaparak genç yaşta çok yoğun bir çalışma ortamına girmiştir. Eşi Belkıs Sevengil, çalışma hayatının ilk yıllarını şöyle anlatıyor. Çalışkan bir insandı. Sabahları erken liselerde dersi vardı. Alman Lisesi'nde, Üsküdar Kız Koleji'nde oraya gider. Ondan sonra belediye meclisine, belediye meclisinden çıkıp gazeteye gelirdi. Gazetede yazı işleri müdürü olarak işte 1'e kadar iş olur, bitirir işini, kalkar gelir. Bazen geldikten sonra da evde oturup bazı araştırmalar yapar, yazılar yazardı. Hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiştir Refik Ahmet Sevengil. Turgut Özakman, Adalet Ağoğlu, o sokakta oturan gençlerdi. Zaten Hatay Sokak öyleydi ki bir aile gibiydi. Ve orada bazı sanatçılar vardı. Ben gece yarısı kalkıyorum, penceremden bakıyorum. Karşı apartmanın 1. katında bir ışık yanıp duruyor. Ve masa başında bir kişi böyle bir şeyler yazıp duruyor. Şimdi benim ışıkta yazmamın istenmediği, ışığımın söndürüldüğü bir dönem, ben hala sabaha kadar yazan bir adam görüyorum. Bu benim için bir şey sanki, bir büyü gibi bir şey sanki. Ankara gerçekten Refik Ahmet'in hayatında çok önemli bir şehir. Yılların büyük bölümünü orada geçirmiş, milletvekili dönemi dahil olmak üzere. Bu ara Ankara'ya gitmek gerektiğini fark ettik. Sabahlara kadar ışığının yandığı evine gittik, Hatay Sokağı'na. Orada onunla birlikte çalıştığı üstadlarla beraber olduk. Beraber çalıştı iş arkadaşlarıyla. Ve Refik Ahmet Sevengil'in sanki enerjisi Ankara'da daha bir farklı hissediliyor gibi geldi bana. Daha özel gibi geldi. Ankara onun hayatında çok önemliydi. Zaten kendisi de orada yatıyor. Mezarı da Ankara'da. Sade, temiz, pırıl pırıl bir mezar. Yani hatırladığından öldüğü zamana kadar masasının başına oturur. 3'e kadar mı sabah, 4'e kadar mı yazardı. Mürekkep okkası ve kalemi elinde batırır batırır yazardı. Gayet de okunaklı bir yazısı vardı. Bütün o yazılarında bir toplumculuğu sezersiniz. Mesela Köyün Yolu bir romanlarından biri. Başta romancı olarak başlamış bir öykü kitabı var. Gazetelerde yayınlanmış tefrika eserleri ve okullar için yazdığı ders kitaplarını saymazsak ona yakın roman, öykü, biyografi ve araştırma türünde eserleri vardır. En önemli eserlerini günümüzde hala ciddi bir kaynak olarak değerlendirilen tiyatro alanında vermiştir. Yani tiyatro diyorsanız, radyo diyorsanız, sinema sanatı diyorsanız, işte şairler diyorsanız, Türk edebiyatı diyorsanız bu hepsinin içerisinden gelmiş, aileden biriydi. Bence Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en önemli tarihçisidir. Asıl önemli yapıtının Türk tiyatrosu tarihi olduğunu düşünüyorum. 1. cilt ve 2. cilt yani eski Türklerde dram sanatıyla, opera sanatıyla temaslarımız 1959 yılında yayınlanmış. Naum Tiyatrosu'nu mesela Refik Ahmet Sevengil'de görürüz ilk kez. Kitabımı hazırlarken orijinal nüshalarını tarayarak müzikle ilgili, opera ile ilgili ne kadar bilgi, madde varsa tespit ettim. Opera tarihi kitabında
inanılmaz detaylı şekilde hem orijinallerini vererek, bakın bu da çok önemli, hem de o günün bizim anlayabileceğimiz Türkçesinde özetlerini bizlere aktararak o bağı çok iyi kurmuş bir insan. Tabii bu taramalar ne zaman yapılmıştır? O zamanki şartlarda fotokopinin olmadığı kitaplığa gidilip bizzat koleksiyonun başına geçip el yazısıyla aktarılması kolay değil. Hatta yani çılgınca bir girişim olarak görünüyor. Hatta ben okurken şaşardım. Bu vesikasızlık içinde, bu vasıtasızlık içinde bunları nereden buldu da nereden yazdı diye. Efendim gözlük derecesi kaçtı? 7 miydi, 8 miydi Refik Ahmet Sevengil'in? O kadar kalın bir gözlüğü, kalın gözlükleri vardı. Bu durduğu yerde olmuyor. Okuyor sürekli. Dediğiniz gibi sabahlara kadar çalışılmış, evet. Bir yazı yazacak diyelim. Hadi Kalamış'ta o dönemde yazlık evimiz. Koltuğunun altına siyah deri çantasının içine ana dokümanlarını alır. Biner vapura, gider Millet Kütüphanesi'ne. Yani o kadar özenli ve yaptığı işi doğru yapmaya çalışan bir insandı ki ve bu ona büyük bir neşe verirdi. Yani böyle yaşamı taşıya taşıya, her anı hissede çalışırdı. Oradaki o çalışma azmi, o titizlilik, yani o kitapta çok daha az bilgilerle de o kitap yazılabilirdi. Eğer amaç bir kitapla ortaya çıkmak olsaydı. 5 ciltlik son derece kaliteli basım. Çok az sayıda basılmış. Babamın onları buldum diye eve geldiğini hatırlarım. O 5 cildi hakikaten çok güzeldi. Bir başka özelliği var bu tiyatro tarihinin. Sadece kuru bilgilerle şu tarihte şu oyun oynandı şu falan. Hayır. Bir çağ, aynı zamanda devrin bir sosyal tarihi, toplumsal tarihi, devrin olaylar tarihi hepsi iç içe anlatılmış ve müthiş bir lezzetle anlatılmıştır. Taranan, gösterilen kaynaklar sonradan başka araştırmacılara, başka yazarlara yol gösterici olmuştur. 1870 Haziran ayında Beyoğlu'nda çok büyük bir yangın çıkıyor ve Naum Tiyatrosu oyun eşyasından rüzgarla uçan yanık parçaların Ayastefanos'ta bulunduğunu o zaman İstanbul'da Fransızca olarak yayınlanmakta olan La Türkiye gazetesinden alıp yazıyor. Naum Tiyatrosu'da o yangında yanarken külleri ta Yeşilköy'e kadar uçuyor. Ve ben uçaktan inerken şöyle bakıyorum Londra'dan dönerken. Yani diyorum. Alıntısı bile var. Yani tabii, demiş, alıntı yapmış. Ve sayısı, sayfası hangi tarihte çok bir tek eksiği var ama satırını yazmamış. Tabii. Bu sararmış sayfalardan bu bilgilere ulaşmak insana çok heyecan veriyor. Refik Ahmet Bey'i daha sonradan tiyatro tarihi bakımından Metin Ant'la rahmetli Özdemir Nutku izlemiştir. Mesela köy seyirlik oyunları, padişah sünnetleri, padişah şenlikleri Refik Ahmet Sevengil dikkat çeker ve Metin Ant, Özdemir Nutku bu konuda çok olgun eserler kazandırmıştır tiyatro ve kültür hayatına. Çok. Yani bütün Türk tiyatrosu ile ilgili bütün kitaplarımın kaynakçasında Refik Ahmet Sevengil'in eserlerinin adı vardır. Sayın dinleyenlerim, bu konuşmada size ilk Türk kadın sahne sanatçımızı anlatacağım. Günümüzden 42 yıl önce İstanbul'da Vakit Basım Evi'nde çalıştığım odanın kapısı açıldı, içeriye bir genç kadın girdi. "Ben Afife" dedi, Afife Jale. İlk Müslüman kadın oyuncusu Afife Jale'nin biz Nezihe Araz'la, rahmetli Nezihe Araz'la yaşamından bir film yapmıştık. Müjdear canlandırmıştı. O dönemde de en büyük bilgiyi yine o Refik Ahmet Bey'den edinmiştim. Refik Ahmet Sevengil'in elimde mesela sahaflardan bulduğum bir kitabı var. Meşrutiyet Tiyatrosu 5. cildi. İlk sahibi anlaşılıyor ki ciddi bir şekilde bu kitabı okumuş, elinden düşürmemiş. Bugün Kenter Tiyatrosu'ndayız. Refik Ahmet Sevengil'in büyük üstadın öğrencisi Yıldız Kenter'i ve aynı zamanda Cihan Ünal'la burada çekimler yapacağız. Onların seslerindeki heyecanı duymuştum.
Ve zannediyorum görüşmemizde de o aynı heyecanı hissedeceğimi tahmin ediyorum. Mükemmel hocalarım oldu. Onları hala özlerim. Onları her özlediğimde bir mini saygı duruşu oluşur içimde, yüreğimde, kafamda. Hocalığa başlayacağım zaman başka türlü bir korku kapladı beni. Yani hocalık sadece talebe, öğrenci ve mezunu olmakla olmuyor. O zaman daha büyük bir dikkatle okudum Refik Ahmet Sevengil'i. Hala baş kitaplarımdandır. Türkçeyi çok iyi kullanırdı. Çok yerinde, dediğim gibi bir üslubu vardı, bir ahengi vardı konuşmasının. Talebelere karşı hiçbir zaman sert değildi ama hoş bir mesafesi vardı. Babacan, güler yüzlü, kaç numara istersin diye soran öğrencilere. Dersi çok iyi anlatan, hiç dikkatinizi dağıtmayan bir konuşma üslubu vardı. Tabii konusuna çok hakimdi. Öğretmenlik nedir? Tiyatro nedir? Nasıl öğretmenlik yapılır? Sanırım ki kendilerini izleyecek olanlara bir örnek vermeye çalıştılar. Bu örneği de güzel verdiler. Dil Tarihi'nin tiyatro bölümü o yüzden öyle o örnek öğretmenlerle yürümüştür. O Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro kürsüsünün neredeyse tamamı ondan çok etkilenmiştir. Bir disiplin meselesinin, bilgi meselesinin nasıl öyle ezberlenmeyecek bir şey olduğunu ben Refik Ahmet Bey'den öğrendim. Tabii bunlar hep mesleki olarak da benim hayatım boyunca yanımda taşıdığım çok değerli bir çanta gibi oldular. Radyonun bir disiplin işi olduğunu, radyoculuğun bir disiplinle ancak gelişebileceğini öğrenmiş oldum ve ilk örneğim de Refik Ahmet Sevengil oldu. Sanatsal disiplinin ne demek olduğunu, sanatsal sorumluluğun ne demek olduğunu o okulda öğrendim. O sevimli, ciddi görünümünün altında, gözlüklerinin arkasından dünyaya böyle şakayla, espriyle bakabilen nadir insanlardan biriydi. Hem insan olarak çok iyiydi, hem öğretmen olarak mükemmeldi. Biz hepimiz onun dersine koşardık. Kütüphanede yapardık dersimizi kocaman bir masa etrafında. Ve bir gün sinirimiz bozuldu. Yani tutamıyoruz kendimizi, öyledir ya. Tutmaya çalıştıkça tutamıyoruz. Refik Ahmet Bey de hiç çıt çıkarmadan bize böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Biz tutalım diyoruz, mendiller çıktı, gözümüzün yaşını sildik, kapandık, yerlerde kalem düşürdük, onları almaya falan. Sonra dedi ki, bakın dedi sevgili arkadaşlar, başınızda kara kara bulutlar dolaşıyor. Seneye yeniden birlikte okumak şerefine nail olabiliriz dedi. Dedi, biz o sene mezun olacaktık. Ama sonra onu söyleyen o kişi sınavda öylesine omuz verdi ki bize, öylesine güzeldi ki sınavda, hatta onore bile etti bizi. Ben kendisini çok önemli bir işin başarılmasında büyük katkısı olduğunu da yeni öğrendim. O konservatuvarı kurma fikri kimden çıktıysa, o konservatuvarı kuranlara, ona destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum. Kendi kendime ve hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdiği zaman 1941 yılında veriyor ilk mezunlarını. Bu çocuklar ne olacak? Sahneye çıkacakları bir şey yok, bir kurum yok, bir mekan yok. Tabii o zaman ne yapalım, ne edelim? Tatbikat sahnesi diye bir kurum oluşturuluyor. Geçen dönem Ankara'da turnedeyken gittim, bütün koridorlarında dolaştım. Tatildi tabii okul, kimse yoktu. Sınıflarına girdim, çıktım. Bahçesindeki havuzun kenarında oturdum. Müthiş bir şey yaşadım. Yarım gün
yaşadım orada tek başıma. Ve o okuldan kimler yetişti? Kimler? Türkiye'yi dışarı en çok onlar sayesinde tanıtabildik. Onların yetiştirdiği öğretmenler sonra Türkiye'nin en önemli sanat öğretmenleri oldular. Çok önemli bir unsur var. Bir insan bütün bunları yazabilir, çok değerlidir. Ama bir öğretmen kimliğiyle eğer bir sanat okulunda o bilgileri birilerine öğretmesi gerekiyorsa işte orada farklı bir şey de ortaya çıkıyor. Refik Ahmet'in bize öğrettiği ders çalışmak değildi. Türk tiyatro tarihini öğrenmekti. Ben öğrencisi olmadım ama kitaplarından kendimi öğrencisi olarak ortaya koydum. Bir ara yolumuz tiyatro eğitimi alan genç konservatuvar son sınıf öğrencilerinin ortamına düştü. Ve onlarla Refik Ahmet Sevengil'i konuşmak istedik. Mesela hani söylediğiniz ismi ben de bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani o isim hakkında bir bilgimiz yok. Ya zaten Türk tiyatrosu hakkında ne bilginiz var deseniz. Yani yabancı tiyatro, işte Fransız tiyatrosu, Amerikan tiyatrosu, İngiliz tiyatrosu, bir sürü hani tiyatro akımını öğrenmeye tabii ki çalışıyoruz. Ama Türk tiyatrosu hakkında bize ayrılan müfredat çok az. Anca biz okumalıyız. Bu konuda ne biz yönlendirildik. Yani mesela illa bize hocamız diyecek ki şu kitabı okuyun, şu kitaplardan faydalanın. Biz sizi bunlardan sınayacağız. Sizin bir de kaderi bir şeyiniz var. Aynı liseden mezunsunuz. Ha öyleymiş. Bunu yeni öğrendim. Evet, o da Vefa Lisesi'ndenmiş. Doğru. Tuhaf mesela. Tabii çok değerli insanlar. İşte Uğur Dündar'ın, işte Şener Şen'in oradan mezun olduğunu lise söyler durur da Refik Ahmet'inkini söylemeyi akıl edemez mesela. Hatta beni bile söylüyorlar. Yani böyle bir Türkiye maalesef. Türk Edebiyatı'nın büyük ismi Adalet Ağaoğlu yazdığı ilk radyo oyununu ve Refik Ahmet Sevengil'i bizlere şöyle anlatıyor. Geceleri söylemem daha doğru. Refik Ahmet Bey. Çünkü Refik Ahmet Bey ailenin bir üyesi oldu. Gördün mü? Yemek soframızda görüyor musun? İki kişi arasında diyerek beni ne kadar heyecanlandırdınız birdenbire. Çünkü iki kişi arasında bir radyo oyunudur. Refik Ahmet Bey'e duyduğum ilk ve büyük bir aşkım nedeniyle yazmışızdır. Elimden gelmedi başka türlü. En önemlisi radyo dairesi başkanlığıdır. Yeni müdür geliyor dediler. Yeni müdür geliyor. Radyo dairesi başkanlığına. Gele gele kim geldi dersiniz? Refik Ahmet Sevengil geldi. Ne büyük şans benim için, ne büyük iş benim için, ne büyük bir sorumluluk benim için. Ne kadar. Onun odasında ilk defa Reşat Nuri Güntekin'i görüyorum. Düşünün. TRT'nin özerkliğini borçlu olduğu kişilerden biri, belki de en önemlisi Refik Ahmet Sevengil'dir. Sevengil'in radyocu kişiliği ve bu alandaki çalışmalarıyla ilgili Sayın Ruşen Feritkam şunları söyledi mikrofonumuza. Refik Ahmet Sevengil'i 50 seneyi aşkın bir zamandan beri tanırım. Refik Ahmet memleketin hakikaten kıymetli bir evladıydı. Fikir sahasında, sanat sahasında, idari sahada ki çalışmalarını daima şükran ve minnetle almamız icap eder. Bugünkü TRT Kanunu'nun ve bu kanunun tatbikatında titiz bir itina ve dikkat sarf etmiştir. Onlar neydi biliyor musun? Dörtlü bir gruptu. Refik Fersan, Mesut Cemil, Cevat Memduh Altar, Refik Ahmet Sevengil. Bütün dış radyoları dolaşırlardı. Bunlar hem eskiyi hem yeniyi bilen ciddi edebiyat insanlarıydı. Bunların birbirleriyle konuşması, keşke o zamanlar masanın üzerine konacak küçük bir ses kayıt cihazı olsaydı. Bugün Beyrut'a gidiyoruz bu hafta bilmem ne bağlantısı diye. El ele dolaşırlardı bunlar. Onların sohbetleri bana yeter de artar yani. İnanılmaz sohbetleri olurdu. Biz izlerdik. Ben radyoya dedemle giderken dedemin elini tutuyorum ve küçüklük anılarımda büyük bir merdiveni çıktığımı zannediyorum. Yani onunla el ele o binaya girmek böyle boyut kazanmış, yükselmiş. Tabii bu radyo evi gidişlerinde tepeden mikrofon o zaman iniyordu. Böyle bir mikrofon var dedem masa başında. Ben de yanına giriyordum onun.
Yapmış olduğumuz programlar Tanıdığım Meşhurlar adı altındaki bir programdı. Hiç unutmuyorum. Refik Ahmet Bey'in çevresindeki bütün tanıdıklarını tek tek alır. Sadece beşeri boyutuyla değil, mesleki boyutuyla, sanatsal boyutuyla ve de onun dışındaki sosyal yapısıyla değerlendirir, anılarından söz eder ve gerçekten de ağzından bal damlardı. Tam bir kültür programıydı. Mesut Cemil, Türk musikisinin büyük üstadlarından Tamburi Cemil Bey'in oğludur. 1902 yılında İstanbul'da doğmuştu. Babası ona Mesut Ekrem adını koymuştu. Söyleşi programları çok önemli. Bu hem insanların ufkunu açar hem kültürlerini zenginleştirdi tabii. Tabii başka bir edebi cephesi var Refik Ahmet Bey'in. Radyo konuşması deyip geçiyoruz. Uzun yıllar ben de onun dinleyicilerinden birisiydim. Olağanüstü bir radyo konuşmacısı ve o metinler de daha sonra kitap olarak yayımlandı. Biz radyoyu genelde işte saz ve söz olarak biliyoruz. Radyo kültür birikiminin, kültür oluşumunun kaynağıydı. Yapılan programlarla. Sadece dramatik programlar değil, eğitim programları, konusu yani sanatla, kültürle ilgili olan programlar. Ben tabii musikiye olan merakımı ya da tiyatroya olan merakımı herhalde radyo tiyatrolarıyla, işte Mesut Cemil korolarıyla elde ettim ya da Hayali Küçük Ali Karagözleriyle elde ettim. Bütün bunların o zaman dinlediğim programların hayatımda her zaman bir karşılığı oldu. Nereye gitseniz susun konuşması başlıyor Refik Ahmet'in filan denildiğini duyardım. Bir akşam Heybeli'de İskele Gazinosu'nda sohbet ederken radyodan Ahmet Rasim'in o zaman çok yayılmış bir şarkısını birlikte dinledik. Üstad yaşlıydı, yorgundu ama kendi şarkısını dinlerken birden canlandı. Ellerini yavaş yavaş masaya vurarak tempo tutmaya başladı. Sakın geç kalma, erken gel. Nakaratlı şarkı. Radyoda bir konuşurdu. Böyle yani sözün müziğini dinler gibi dinlerdik. Ben özel radyoları dinlerken birkaç dakika bekliyorum bu hangi dilde yayın yapıyor diye. Sonradan onun Türkçe olduğunu yavaş yavaş kavramaya başlıyorum. Bugün konuşulan dili duysa herhalde üzüntüden mahvolurdu. Çünkü o damıtılmış öz Türkçe sözcüklerin yerli yerine oturduğu bir Türkçeden yanaydı. Bu arada ne yapıyor biliyor musunuz? Benim diksiyonumu düzeltiyor. Haberler başladı mı herkes Elbiyence Divan dinlemek zorundadır. Babam elinde bir kağıt kalem, spikerlerin yanlış telaffuz ettiği şeyleri filan not eder ve ertesi gün onları düzeltir. Herkesin televizyon izler gibi kulağıyla radyodan hayal edebildiği, düşünebildiği, kurguyu yapabildiği bir dönemdi. Tuhaf bir neredeyse baritona yakın bir toklukta, hoşlukta, etkileyicilikte bir ses çıkardı. Çok güzel sesi vardı. Hoş bir şey anlatırken hoca bir gün eşlerimizi de alıp Haluk Şehsuvaroğlu'nun Kanlıca'daki yalısına gitmiştik. Böyle buna benzetmeye çalışırdık. Yani babam zannederim ki bir devre mi, iki devre mi bilemiyorum. Milletvekilliği yaptı ama çok yararlı kanunların çıkmasında da payı vardır. 1949 yılında gerçekten de o dönem için çok güzel olan bir kanun ortaya çıkıyor. Devlet Tiyatrosu Kanunu. Refik Ahmet Bey TRT'nin kurulmasında öncülük yapıyor. Ve kendisi yönetim kurulunda bulunuyor. 359 sayılı TRT Kanunu'nun çıkmasında hizmeti olmuştur. Ve ilk kuruluş toplantılarında ummiyetle başkanlık ya da genel müdüre yardımcılık yapmıştır. TRT'cilik sanki kanımızda var gibi. İsterdim kızım da TRT'ci olsun. Sadece hani annem, anneannem bizim aile çevresinden değil, başkalarından da onu dinlemek de ilginç ve hani hoş bir duygu. Refik Ahmet Sevengil'in torunu falan
dediklerinde neler hissediyorsun mesela? Evet, birkaç kere öyle bir şey oldu gerçekten. Onlar dedemin öğrencileri, hani şimdinin çok önemli sanatçıları dedemin öğrencileriymiş. Yani dedemin izinin olması Türk televizyonunun kuruluşunda gurur verici bir şey. Refik Ahmet Bey'e gittim ben bir gece yarısı. Sıkıntımızı, olayları, biz dedim toplandık, biz 30 kişiyiz, görevi bırakıyoruz. Refik Ahmet Bey dedi ki tamam sen derdini anlattın, git artık dedi. Nitekim ertesi günü yönetim kurulundan ittifak, ortalık bir düzeldi, duruldu. Bizim halledemediğimiz şeyi işte Refik Ahmet Bey üzerine almıştı. O olay olmasaydı biz hiçbirimiz artık radyocu değildik. Bu 1965 yılında oldu. Ta işin başında hep biz gidiyorduk. İyi ki bu insanlar varmış. Yani yoksa siz tamam Cumhuriyet kurdunuz, bunun en önemli kurumları olan kültür ve sanat kurumlarını yaşama geçirdiniz. Bu çok önemli bir şey ama bunların sağlam biçimde yaşama geçirmesi için sağlam uygulayıcıların olması, bilgili uygulayıcıların olması lazım. Tabii bu insanlar yalnızca o ülkeleri yok. Bir yandan da geçmişin büyük bir kültür birikimi olduğunu, uygarlık birikimi olduğunu çok bilincinde olan insanlar. Yeniye kurban gitmesin diye de çok ciddi bir şekilde geçmişin değerlerini korumak istemişler. Ufku da çok genişti. Eskiyi de yeniyi de iyi bilirdi. Batı kültürünü gerçekten bilen kişiler ama yaşadıkları toprağın kültürüne karşı da özel bir zaaf ve ilgileri var. Yani ikisinin arasında bir sentez oluşmadığı takdirde hiçbir şey çıkmayacağını çok iyi hissetmiş insanlar. Eskinin değerini bilmek demek eskide kalmak demek değil. Bugünü yaşamak demek, geleceğe bakmak demek, eskiden kopuk olmak demek değil. Dedem bunun çok iyi bir karmasıydı. Mesela karısı da marif müfettişidir Can Yücel'in şiirindeki babası gibi. Kadıncağız katır sırtında, at sırtında dolaşıyor köyleri, insanlara eğitim yani. Bunlar fedakarlık, bunlar kararlılık, bunlar işte yurtseverlik dediğimiz şey. Yani o eski ilk Cumhuriyet öğretmenlerini düşündüğünüz zaman işte Belkıs Hanım. Zarif, çok dikkatli, çok özenli. Kendisi de devamlı bütün kızları okutmak için, o da dedem de müthiş gayret harcamışlardır her ikisi de. Annem bazı tatillerde beni de alırdı yanına. Tanıyayım Anadolu'yu diye. Şaşırdım ben oraya gidince. Birdenbire böyle yıkık dökük evler, zor pişen yemekler görüyorsunuz bahçede bilmem nerede. Yani Türkiye senin bildiğin gibi değildir. Kolejde okunurkenki hayatına benzemiyor diye. Hakikaten bu bana çok etkilemiştir beni. İdealleri var o insanların. Yeni bir cumhuriyet kuruluyor, yeni bir toplum kuruluyor. Ona yararlı olmak fikirleri var. Ölesiye inanırlardı Atatürk'e. Bakın bir düşünün. Onlar bir işgal geçirmişler. Yani vatanın elden gitmesi ne demek olduğunu yaşamışlar. Başka bir Türkiye yok diye yetiştirdiler. Çünkü onlar buna çok inanmışlardı. Geleceğe kültürlü, özgür düşünen insanlar yetiştirmek için yaparlardı. Kapalı devre hiçbir şeyleri yoktu. Biz toplum için, kendi insanımız için bir şeyler yapmaydan zevk alan insanlardık. Biz de bir katkıda bulunalım. Bizim de bir o çorbada bir tuzumuz bulunsun diye. Bu tip kişiler çalışarak, okuyarak, yaratarak alıyor o zevki. Onu yapmadan yapamıyor. Bu insanlar gerçekten Atatürk'ün insanları diyelim ya da onun gibi düşünen, o gelişmeye tanıklık edip o gelişmeye katkıda bulunmak isteyen çok önemli insanlar. Kültüre sanata o zaman verilen değer bugün verilse ya da verilen değer yozlaştırılmasaydı, adet yerini bulsun diye yapılmasaydı, o zaman adet yerini bulsun diye yapılmadı. Amacına ulaşsın diye yapıldı. Tabii o yılların çok zor, savaş sonrasının imkanları düşünülecek olursa çok zor. Ama buna rağmen her vilayette bir tiyatro. Bu ister tiyatronun şartlarını hazır kılabilen ama bazen de tiyatro şartlarına hiç elverişli olmasa da mesela ahırdan bozma tiyatrolar olmuş. Tiyatro ile ilgili çalışmalarına şöyle değindi Sayın Cüneyt Gökçer. Sevgili Sevengil'i bundan çok seneler evvel konservatuvarın genç bir mezunu iken tatbikat sahnesi çalışmalarına başladığımız zaman tanımıştım.
O toplum kalkınmasında sanatın önemine inanmış bir insandı. O günün zor şartları içinde yol yok, hastane yok, bu tiyatroda ne oluyor denildiği bir devirde Devlet Tiyatrosu Kuruluş Kanunu'nun tasarısını meclisten geçirmek için savaşmıştı. Refik Ahmet Bey ve birçok arkadaşları, o dönemin aydınlarının hepsi o yolun yolcularıydı ve o yolda çok emek sarf etmişlerdir. Yani benim kuşağımın üstündeki o koruyucu gölge onlardır. Bir gün bir haber geldi bize. Edirne'de Refik Ahmet Bey'in çok geniş tarlaları var diye. Allah Allah filan. Bir iki akrabamızla birlikte gittik Edirne'ye. Bir de baktık o tarla denilen yerler ekiliyor, biçiliyor. Köylü üzerinde çalışıyor. İşte babam böyle bir durdu. Biz dönelim dedi. İşte bir de avukat bizden birlikte gelmişti. Ben dedi boş arazi zannettim dedi. Burası ekiliyor, biçiliyor. Ama efendim mülkiyeti onlarda değil dedi avukat. O zaman babam dedi ki benim inancımda toprak ekenin mahsul biçenindir. Yürü hanım yürü dedi. Annem de yani hiç itiraz etmedi. Biz oradan çektik gittik. Öyle insanlar şimdi olsa kimse işsiz kalmaz, aşsız kalmaz. Çok mütevaziydi. Hem de birazcık Mevlevi tarafı olan bir insandı. Güzel seslerden ve doğru okunarak mevlüt olduğu zaman babam dinlerdi ve gözlerinden yaşlar gelirdi. Yani yani hovarda bir adamdı. Öyle bir para içinde ne meslek kavgası yapar, ne parasını öyle iyi idare etmesini bilir. Muhtemelen sayın eşi idare ediyordu evi bence. Paranın az olduğu ama kültürün bol olduğu bir evde yetiştik. Yani savaş yılları gördüğü için anneannemin bir kiler gibi yeri vardı. Anahtar da ya belinde ya çantasında. Oradan her şey çıkar. Dedem çok bonkör. O böyle yensin, içilsin, herkes her şeyin en iyisine layıktır diye düşünüyor. Her gece bizde 8-10 kişi misafirimiz olurdu. Annem Maliye Bakanı olarak evin arada babama Refik biz aç kalacağız. Her gece bu kadar çok insan toplama filan derdi. Merak etme hanım, sen keyfine bak. Gerekirse ben cami avlusunda su satarım, senin de kızımı aç bırakmam derdi. Refik Ahmet de bir hemşehri gibi, sanatçıların hemşehrisi gibi Ankara'da misafir ağırlamak gibi bir ek iş daha üstlenmiş demektir. Kim bilir hangi bütçeyle yapmıştır onu, nasıl olmuştur. Aşık Veysel her geldiğinde muhakkak bizde bir iki yemek yerlerdi. Sazını çalar, esprilerini yapar, rakısını içer. Sofrada Neyzen Tevfik'ten Aşık Veysel'e kadar inanılmaz bir kültürel bir mozaik var. Hepsi de alanının en iyileri hep. Zamanın bütün değerlerini o sofralarda bulmak mümkündü. İşte Münir Nurettin olur, Aşık Veysel olur. Yani dönemine, yerine göre. Neyzen Tevfik nurlar içinde yatsın, sokaklardan toplanır gelir. Ve o sarhoş halinde şahane şiirler söylerdi. Felsefemdir kitabı imanım. Taparım kendi ruhumun sesine. Secde eyler hakikatim her an. Kalbimin ateşi mukaddesine. Biz büyüdük, bir şey olduk dediğimiz devirde onların sofralarını kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman sofradaki konuşmanın kuruluğunu hissettim ilk defa. Onların sofrasının manevi bolluğunu, felsefi bolluğunu bulmak çok zor. Bugün dahi çok zor. Neyzen Tevfik'i ne zaman nasıl tanıdığımı anlatayım. Gazeteciliğe yeni başlamıştım. 47-48 yıl önce. Belki daha çok. Bir akşam İstanbul'da Vakit Gazetesi'nde çalışma odamıza girer girmez birden irkildim. Bir adam yerde, yırtık muşambaların üstünde, boylu boyuna uzanmış yatıyor. Hakkı Süha Gezgin, telaşsız, alışkan bir sesle, "Bizim Neyzen şimdi geldi, gelir gelmez de yıkıldı sızdı,
Aldırma, birazdan açılır dedi. Refik Ahmet Sevengil, Türk musikisiyle de yakından ilgiliydi. Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan ve Saadettin Kaynak gibi ustalar onun güftelerinden unutulmaz eserler üretmişlerdir. Güfte yazmış, oyun da yazmış. Her konuya rahatlıkla taraf tutmadan ilgi duyduğunu ben hissediyorum. Yani opera olunca opera, geleneksel müzik olunca bu konu. Sözü ona ait olan şarkılar hatırlıyorum ama şimdi hangisiydi tam bilemiyorum. Yani yaşamayı da çok severlerdi. Hayatı da severlerdi. Ve insanları severlerdi. İnsan seven kişilerdi. Sınıfındaki bir hanım kız derslerini protesto etti ve gelmiyor derslerine bir sınıfta. Haber yollatıyor sınıf arkadaşlarıyla, gene gelmiyor. Sonra Fatuş Sevengil biz tanıyorduk. Abimin yakın dostuydu kızı. Dedi ki o kadar üzülüyor ki bir öğrenci varmış. Derslere devam etmiyormuş. Ve ilk defa bir öğrenciyi sınıfta bırakmak zorunda kalacağım için çok üzgünüm demiş. Düşünebiliyor musunuz? Haber yollatıyor, gelmiyor ve Refik Ahmet Bey üzülüyor ki sınıfta bırakmak zorunda kalacak ilk defa. Bu ne hoş bir kimlik. Şimdi Refik Ahmet Bey'le sınavlara giriyoruz. Biz tabii daha gençim. Ben ve hanım biraz böyle sert davranıyorum öğrencilere. Daha sıkı hoca pozlarındayım. Küçük seminerler yapıyorum ben. Nerede Refik Ahmet Bey gibi ders vereceğim ama ben de bir şeyler yapıyorum kendi çapımca. Bir öğrenci hanım girdi. Hamile belli de oluyor. Neyse buna sorular sorduk yani devam etmiş de sene sonu sınavını veriyor kızcağız. Bilemedi. Yani biraz bildi biraz bilemedi filan. Çıktı işte not atacağız. Ben dedim ki ama bu bilemedi geçmez. Hiç unutmam. Refik Ahmet Bey dedi ki ama hanım kızım bak bu kızcağız şimdi doğuracak. O bildiğini de unutur. Bir daha gelip sınavı falan veremez. Gel biz bunu geçirelim dedi. Böyle inanın ufacık bir şey ama yani artık öğrencilere sadece bir şeyler öğretip cevabını bekleyen değil de insan gibi bakmayı öğrendimdi. Gene bir sınavda bu sefer parlak bir öğrenci. Ay dedi ben bunu çok beğeniyorum dedim. Akıllı çocuk orijinal şeyler söylüyor filan. 9 verelim 10 üzerinden veriyoruz notu. Böyle döndü. Madem o kadar beğeniyorsunuz niye 9 veriyorsunuz da 10 vermiyorsunuz dedim. Biz de böyle ukala yazacağım 10 hocanın hakkıdır falan. Sonra düşündüm niye yani ukasislik ediyorum bir not için. Ondan sonra o bana yer etti yani kulağıma küpe oldu. Hep derim ki bunu ben Refik Ahmet Bey'den öğrendim. Ama benim aracılığımla öğrencilerime aktardım. Yani yeri gelip de Refik Ahmet Sevengil sözü geçince gözü parlamayan, yüzündeki ifade değişmeyen, sevgi ve saygıya dönüşmeyen hücreleri bir kişi görmedim. Çok şaşırdım. Dedim ailesi hala etrafta yani var tanışabileceğim kişi. Babamın büyük aşkı torunuydu tabii. Zannederim benden ziyade torununun çocukluğunda evlat, küçük çocuk zevkini aldı. Yaşadığım dönemde özel birinin torunu olduğumu her gün bilerek yaşadım. Ben 3 tane böyle sevgi ve ilgi odağı arasında bütün ömrümü geçirdim. 3 ayrı kaynak, 3 ayrı pınar üstüme geliyordu. O kadar şımartırdı ki annem babam otorite ben olmak zorunda kalırdım. Ama buna rağmen yine de diyorsun ki ben hiç şımarmadım. Sevgiyle büyüdüm. Ve üstelik hayattaki çalışma disiplinimi, azmimi, birçok şeyimi de dedemden öğrendiğimi zannediyorum diyorsun. Ya ben şöyle düşünüyorum Mehmet, sevgi şımartmaz. Sevgi adam eder.
fazlası olmaz sevginin. Sevgiyi verdikçe karşındakine o içindeki iyiyi çıkarmaya daha çok fırsat bulur. Yani dedemin eve gelme nedeninin belki de bir tanesi de beni görmekti. Yani daha kapıdan girişinden itibaren biz birbirimize sarılırız. İşte o günlük elbiselerini çıkarır, robe de chambrını giyer. Ondan sonra işte terlikler, deri terlikleri ayağında gayet sevgili, sakin oturur. Hatta Pınar teyzemin kızı da derdi ki, kızım o robe de chambr'da ben de kaç yıl geçirdim diye. Yani böyle verecek sevgisi olduğu için çok mutlu bir çocukluğum vardı. Ve dedem bunun çınar ağacıydı. Yani çocuktuk işte, fakat o kadar bize güzel konuşurdu ki bırakırdık oyunu, onu dinlerdik. Yemeği bile beklerdik aynı saatte yiyelim diye. Hep düşünürüm, keşke bir gün çocukluğuma dönebilsem. O zaman da hep dedemin bana sarıldığı anı seçerdim diye düşünüyorum. Ve bana böyle sarıldığı an ben çok yücelirdim. Bir dostumuz telefon etti. Baban rahatsız. Ankara'ya geliyor yataklıyla, karşıla git diye. Böyle şapkasıyla, paltosuyla Ankara'da garda biz iki ayrı yöne giderken anneannemi selamladığını, beni selamladığını hatırlıyorum. Ve o onu ayakta gördüğüm son resim oldu tren garında. Yine ayakta. Gayet de böyle şık giyinir, mis gibi de lavanta kolonyası kokardı devamlı. O güne kadar çalıştı. Buradan gittik hastaneye. Hastanede ameliyat oldu bir gün sonra da. Bugün 13 Eylül 1970. Refik Ahmet Sevengil'i de kaybettim, gitti. Camiye gittiğimde şaşırdım zaten. Yani caddeler almıyor insanları. Çeşit çeşit insanlar. Bir baktım Ertuğrul Muhsin Bey. Hüngür hüngür ağlıyordu. O mezarın başında herkes gitti, izin verirseniz ben yalnız kalmak istiyorum dedi. Gömüldüğü gün. Ne dostluğu vardır Refik'in, bana bilemezsiniz. Bir parçamı kaybetmiş gibiyim dedi. Hiç ayrılmadım dedemden. Yani hatta doğduğum günden onun vefat ettiği güne kadar sürekli beraberdik. Refik Ahmet Sevengil benim pırıltımı keşfedip de benim yakınında olmama izin vermeseydi ben yoktum bugün sahiden. Daima sanata kucak açmış bir adamdı. Ve elinden ne geliyorsa yapmış. Hiç durmadı, didindi yani. İşte bu tanıdığım edipler falan gibi yazdığı şeylerle işte birçok insanı yani kayda geçirdi. Sadece matbaa ve satış işlerine bırakmadan işi, değil mi? Yani bir kamu yayın organını kamuya yararlı bir şekilde kullanmanın da bir örneğidir bu. Refik Ahmet Sevengil dendiği zaman mutlaka uzun yıllar başucumdan hiç ayırmadığım o müthiş Türk tiyatrosu tarihi gelir. Hala da başucumdadır. Şimdi bin pişmanım. Keşke oturup onun hakkında yazılar yazaydım. Gerçekten çok şanslıyız. Biz de kendi çapımızda onların ekolünü bir anlamda devam ettirmeye çalışıyoruz. Hep bir devinim içinde üretiyor, öğretiyor, seviyor, seviliyor ve değerleri değerliyor. Ben bunu böyle bir dönüşüm ve devamlılık olarak görüyorum. Tabii ki şimdiki çabamızla belki onu tanımayanlar da tanımış olacak. Ama tanıyanlardaki izlerinden hep gurur duydum. Doğru, yani bu iyi ki yapıyorsun. Bu belgesel nedeniyle tabii tekrar hayatıma daha etraflı ya da daha derinlemesine girdi. Elbette ki şimdi çok daha fazla tanıyorum ve dolayısıyla sevgi ve saygı daha fazla duyuyorum. Varlığını, etkisini, gölgesini hep üzerimizde bir büyük usta olarak hep hissettik. Onun varlığı bir güvence olmuştu hepimiz için. Hepimiz için. Onun için kendisini hem rahmetle, hem minnetle, hem saygıyla, sevgiyle anlıyorum. Nurlar içindedir. Umarım bizi görüyor mudur, görmüyor mudur bilmiyorum. Ona sıkı sıkı sarılıyorum. Öpücükler yolluyorum. Ne doğunun ne batının adamıdır Refik Ahmet Sevengil. O hem doğunun hem batının insanıdır.
Kipling bir şiirinde Doğu ile Batı asla bir araya gelemez, birleşemezler der. Ama şiirin sonuna geldiğimizde esasında ne doğu var ne batı. İki insan, inanan insan karşı karşıya geldiği zaman onları durduracak hiçbir kuvvet yoktur birleşmesinde diye biter. Ve bu yüzden de doğu ve batı hiçbir zaman buluşamaz. Çünkü böyle bir ayrım yoktur der. Onun yaptıklarından bir tanesi bile bir ölümlü için yeter ve artardı. Hoca Sevengil, yazar Sevengil, gazeteci Sevengil, tiyatro tarihçisi ve araştırıcısı Sevengil, radyocu Sevengil ve en önemlisi büyük dost, büyük insan Sevengil. O soyadı gibi insanları severdi ve bütün ömrünü onlara yararlı olmak için harcadı.